Garip bir durum. Lübnan-İsrail ateşkesi. Her şey İsrail'e hizmet ediyor. İsrail, Orta Doğu'nun hakimi olma yolunda dolu dizgin ilerliyor. Bu bağlamda Gazze'den sonra Lübnan'ı da ele geçirmek ya da kukla bir hükümetle kontrol altına almak konusunda epeyce yol aldı. Türkiye'yi de ya Amerika Birleşik Devletleri İsrail-Fransa cephesinde İran'la savaşmak ya da Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri İsrail-Kürt cephesiyle savaşmak seçeneğinden birini kabul etmeye zorluyorlar. İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes Şubat ortasına uzatılmıştı. Ateşkes anlaşması 60 gün içinde Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden çekilmesini, Lübnan ordusunun burada kontrolü ele almasını ve İsrail güçlerinin de buralardaki mevzilerinden geri çekilmesini öngörüyordu. Anlaşma büyük ölçüde İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Hizbullah'ın güneydeki varlıklarının bir şekilde ele alınmasını sağlamak için kurduğu mekanizma sayesinde şu ana kadar tüm zorluklara göğüs germişti. Ancak İsrail dün Güney Lübnan'da düzenlediği hava saldırısında Filistinli militan grup Hamas'ın bir komutanını öldürdü ve bu geçen yıl İsrail ile Lübnanlı militan grup Hizbullah arasında başlayan savaşı durduran ateşkesi bir kez daha sınadı. 4 aylık görece sessizliğin ardından Lübnan'daki hassas ateşkes 22 Mart'ta İsrail'e fırlatılan roket salvolarıyla kesintiye uğradı. Lübnan merkezli militan grup Hizbullah sorumluluğu reddetti ve füzeler hedeflerine ulaşamadı. Ancak İsrail, İran destekli milislerin personeli ve fırlatıcıları olduğunu söylediği kişilere Güney Lübnan ve Beyrut'ta hava saldırıları dalgalarıyla karşılık verdi. Karşılıklı atışlar savaşın yeniden alevlenmesine yönelik endişeleri tetiklese de gerçekte olaylar pek de kayda değer değildi. İsrail, geçen Kasım ayında ateşkes imzalandığından beri Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine zaten rutin olarak saldırıyor. İsrail'in alışılmış saldırılarına ve geçen haftaki roket saldırılarına rağmen bugüne kadar ateşkes beklenmedik bir başarıya ulaştı. Sınır boyunca göreceli bir sakinlik olmasının yanı sıra Beyrut'taki hükümetin Hizbullah ile mücadele ederken bazı İsrail saldırılarının devam etmesine izin veren anlaşma da geçerliliğini koruyor. Lübnan Silahlı Kuvvetleri Güney Lübnan'a yaklaşık 6.000 asker konuşlandırdı. Anlaşmaya uygun olarak silah topluyor ve Hizbullah altyapısını ortadan kaldırıyorlar. Elbette Lübnan Silahlı Kuvvetleri askerlerinin mevcut sayısı vaat edilen 10.000'in altında kalıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail yetkilileri Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadarki performansından memnun olduklarını ve buna şaşırdıklarını da sessizce dile getiriyorlar. İsrailliler Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin tükenen saflarını doldurmak için daha fazla asker alıp konuşlandırmasının zaman alacağını kabul ediyor. Çünkü asker alımları Lübnan lirasının %98 değer kaybetmesine neden olan bir mali kriz nedeniyle neredeyse sıfırlanmıştı. Ancak şimdiye kadar gidişat olumlu. Lübnan ordusu 2007'den bu yana ilk kez Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyinde silahsızlandırılmasını gerektiren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı 1701'i uygulamak için samimi bir çaba gösteriyor gibi görünüyor. Bu arada bu ayın başlarında Joseph Aoun'un, şimdi Cumhurbaşkanı ve Devlet Başkanı, yerine Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı olarak General Rodolphe Haykal'ın seçilmesi büyük övgü aldı ve ordunun sınır bölgesini yatıştırmaya devam edeceğine dair umutları arttırdı. Daha da önemlisi, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin güneydeki misyonu artık Lübnan'da benzeri görülmemiş bir siyasi desteğe sahip. Beyrut, diğer yükümlülüklerine karşı daha muğlak bir yaklaşım benimsedi. Özellikle de ülkenin kuzey kesimindeki milisleri terhis etme konusundaki ateşkes yükümlülüğüne. Aoun'un 9 Ocak'taki başkanlık yemin törenindeki konuşmasında silah bulundurma konusunda bir devlet tekeli kurma sözü vermesi, yalnızca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına değil, aynı zamanda Hizbullah'ın sadece İsrail sınırında değil, aynı zamanda tüm Lübnan'da silahsızlandırılmasını emreden 2004 tarihli 1559 sayılı karara da bağlılık anlamına geliyor.
Tabii ki Hizbullah etkisizleştirilmeyi kabul etmiyor ve direniyor. 10 Mart'ta grubun yeni lideri Naim Kasım, örgütünün Beyrut'a karşı sorumlu olmadığını açıkça belirtti. Başkanın silahların münhasırlığı hakkındaki sözlerinin bize yönelik olduğunu düşünmüyoruz, dedi. Hizbullah açıkça tükenmiş ordusunu korumayı ve yeniden inşa etmeyi amaçlıyor ve şu anda personeli yetersiz ve aşırı yayılmış olan Lübnan Silahlı Kuvvetleri, Litani'nin kuzeyindeki milislerle mücadele edebilecek olanak ve yeteneklere sahip değil. Daha da kötüsü, AU'nun göreve başlama törenindeki güven verici açıklamasına rağmen Beyrut'taki hükümet daha önce Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanlığı yapmış olan İsrail karşıtı olduğu da bilinen Başbakan Navaf Salam tarafından yönetiliyor. Kendisi ve hükümeti Şii milislerle doğrudan çatışmanın Lübnan'ın uykuda olan mezhepçi iç savaşını yeniden alevlendirebileceğinden korkarak Hizbullah'la mücadele etme iradesine sahip değil. Akıllıca hazırlanmış olan ateşkes anlaşması Hizbullah'ın inatçılığını ve Lübnan hükümetinin onunla yüzleşmekteki çekingenliğini öngörüyordu. Beyrut'u Hizbullah'a karşı çıkmaya zorlamak veya sürekli etkisiz Birleşmiş Milletler barış güçlerine güvenmek yerine anlaşma, İsrail'in Lübnan'a yıkılması gereken Hizbullah askeri tesisleri hakkında bilgi aktarması için Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde bir mekanizma kurdu. Ayrıntılar iletildikten sonra İsrail, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne İsrail mevzileri hedef almadan önce harekete geçmesi için 72 saat veriyor. İsrail, hareket eden hedefler gözlemlediğinde, örneğin Hizbullah'ın Lübnan'ın herhangi bir yerine silah veya mühimmat taşıması gibi haber vermeden harekete geçiyor. Kasım ayında ateşkes imzalandığından beri İsrail, Hizbullah'a karşı 330'dan fazla füze, drone ve hava saldırısı düzenledi. Lübnan hükümeti, İsrail'in Lübnan genelinde Hizbullah'ı bombalamaya devam etmesinden duyduğu öfkeyi dile getirdi, ancak bunun çoğu edimsel olabilir. AU'nun ve Lübnan Ulusal Güvenlik Kuruluşu'nun çoğunun bu düzenlemeyi memnuniyetle karşıladığı konusunda hiçbir kuşku yok. Öngörülebilir gelecekte İsrail'in milislere karşı devam eden saldırıları, Lübnan Silahlı Kuvvetleri Hizbullah'la korkulan doğrudan çatışmalardan kurtaracaktır. Hem hükümet hem de ordu, Lübnan parlamentosunda 15 sandalyeye sahip olan iktidar koalisyonunun bir parçası olarak 2 kabine bakanı ve 15 sandalye daha kontrol eden Amal Partisi ile ittifak kuran, savaşta sertleşmiş grupla garip ve potansiyel olarak ölümcül askeri çatışmalardan kaçınmaya çalıştı. Hiç şüphe yok ki İsrail'in Güney Lübnan'daki 5 stratejik tepe mevzisini işgal etmeye devam etmesi Beyrut için siyasi bir rahatsızlık kaynağı. Ateşkes anlaşması İsrail'in 26 Ocağı kadar tüm Lübnan topraklarından çekilmesini öngörüyordu. Bu tarih daha sonra Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğuyla 18 Şubat'a uzatıldı ve görünürde bunun bir sonu da yok. İsrail'in devam eden askeri varlığı tartışmalı olarak yetersiz Lübnan Silahlı Kuvvetleri birlikleriyle haklı çıkarılsa da yaygın olarak ateşkesin ihlali olarak kabul ediliyor. Ekonomik kriz sırasında tartışmalı reformları uygulamakla görevli olan Lübnan'ın yeni hükümetine ek baskı uyguluyor. Son zamanlarda İsrail'in Hizbullah'ın kontrolündeki Beyrut'un güney banliyölerinde Hamas ve Hizbullah üyelerine hedef alan hava saldırıları, Lübnan hükümetinin ateşkese verdiği görünür desteği daha da karmaşık hale getiriyor. Bir noktada devam eden İsrail işgali ve hava saldırılarının Lübnan başkanını ve hükümetini itibarsızlaştırdığına dair işaretler varsa, İsrail'in bunların faydasını yeniden değerlendirmesi akıllıca olacaktır. Hizbullah'ın gerilemesine, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin silahları toplamasına ve İsrail'in Lübnan'daki devam eden hareketli faaliyetlerine rağmen Kuzey İsrail sakinlerine ve yurt dışındaki İsrail hedeflerine yönelik tehdit devam ediyor. 22 Mart'ta ateşkes sonrası ilk roket saldırısının ardından İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Lübnan hükümeti kendi topraklarında olan her şeyden sorumludur dedi. Açıklama, Beyrut'u Hizbullah'a karşı daha sert bir yaklaşım benimsemeye zorlamak ve tehdit etmek içindi.
Aydın olmak gerekirse 4 ay sonra Lübnan Silahlı Kuvvetleri güneydeki yükümlülüklerini yerine getirmede elinden geleni yapıyor ve istekli görünüyor. Eleştiriler ve kaygılar bir yana Lübnan ateşkesi şimdiye kadar işliyor ve kalıcı görünüyor ama İsrail'in çıkarları doğrultusunda. Lübnan Silahlı Kuvvetleri Hizbullah'ı hem Litani'nin güneyinde hem de kuzeyinde silahsızlandırmak için zamanla daha fazlasını yapmaya zorlanabilir ve zorlanacaktır. Ancak bu gerçekleşene kadar İsrail kendi oyununu oynayacak ve Lübnan'da dahil İslam alemi bundan mutsuz değil. Temel Ersoy 5 Nisan 2025. Rehberimiz ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz bayrak açtı. Ya